Tarih boyunca insanlık hep aynı döngüyü yaşadı. Güçlüler hükmetti, zayıflar boyun eğdi. Önce büyük sözler verildi. Sonra bu sözler unutuldu. Önce adalet vaat edildi. Sonra adalet yalnızca bir avuç insanın elinde kaldı. Halklar barış içinde yaşamak istediklerinde susturuldular. Konuşanlar tehlikeli ilan edildi. Ve zamanla herkes susmanın daha güvenli olduğunu düşündü. Ama gerçekten öyle miydi? Susmak güvenli miydi? Yoksa susmak yavaş yavaş kaybolmanın başka bir adımıydı? Güç hepimizi etkileyen ama kimsenin tam olarak anlayamadığı bir kavram. Gücü ele geçirmek mi daha zor yoksa onu kaybetmemek mi? Peki ya güç sahibini zehirlediğinde ne olur? Ne zaman bir lider bir tirana dönüşür? Ne zaman halk bir gölgeye dönüşür? Bu bir hikaye ama sadece bir hikaye değil. Bu gördüğümüz, bildiğimiz ama bazen adını koyamadığımız bir düzenin aynası. Peki bu aynaya bakmaya cesaretin var mı? Çünkü bazen en korkutucu şey gerçeği görmekten başka bir şey değildir. Evren geniştir. Sonsuz gezegenler, farklı halklar ve binlerce yıl süren medeniyetler barındırır. Ama ne kadar büyük olursa olsun her yerde aynı sorular yankılanır. Kim yönetmeli? Adalet gerçekten var mı? Özgürlük bir hak mıdır? Yoksa yalnızca güçlülerin verdiği bir lütuf mu? Wilcox'ı tanırsınız. O gücün mutlak sahibi olması gerektiğine inanır. Onun gözünde düzen yalnızca tek bir iradenin altında sağlanabilir. O irade ise kendisindedir. Halkın söz hakkı yoktur. Çünkü o neyin doğru olduğunu bilir. Onun dünyasında bir savaş yoktur çünkü savaşacak kimse kalmaz. Herkes aynı şeyi düşünmek zorundadır çünkü farklı düşünceler tehlikelidir. Ya da Mad Men gibi diktatörler. Bir zamanlar sıradan biriyken gücü ele geçirdiğinde değişir. Önceleri sadece adaleti sağlamak isterler ama zamanla adaletin ne olduğunu unuturlar. Adalet artık yalnızca onların karar verdiği bir şey olur. Onlara karşı çıkan herkes düzeni bozan bir tehdit olarak görülür. Önce yasalar değişir, sonra insanlar sessizleşir. En sonunda ise yalnızca onlar konuşur, diğer herkes sadece dinler. Ve son olarak Malver. Onun hikayesi farklıdır. Güçsüz olmanın ne demek olduğunu bilirdi. O en başta zayıftı. Ezilenlerin, dışlananların ne hissettiğini anlamıştı. Ama sonra güç kazandı ve ne yaptı? Kendi gibileri de dahil olmak üzere herkesi çiğnedi. Artık zayıflığı bir hastalık olarak görüyordu. Kendisinin bir zamanlar yaşadığı acıyı başkalarına yaşatmıştı. Ama en trajik olanı neydi biliyor musunuz? Güç kazandıkça gözleri zehirlenmeye başladı. Artık gerçeği göremez oldu. Kendi gerçekliğini yaratmaya başladı. Onun için artık yalnızca iki şey vardı. O ve ona itaat edenler. Başka bir seçenek yoktu. Bugün bu evrende kaç kişi susuyor? Kaç kişi konuşmaktan korkuyor? Kaç kişi neyin doğru olduğunu bilmesine rağmen yanlış olanı kabul etmek zorunda hissediyor? Mad Men gibi liderler, Wilcox gibi hükümdarlar, Malver gibi geçmişini unutanlar hepsi insanları korkutarak yönetirler. Ama unuttukları bir şey vardır. Korku her zaman galip gelmez çünkü insan içinde bir şey vardır ve asla susturulamaz. Bana kalırsa özgürlük bir söz değildir, bir duygu değildir, bir hayal değildir. Özgürlük insanın özüdür ve özüne ihanet eden herkes er ya da geç yok olmaya mahkumdur. Çünkü en büyük imparatorluklar bile halklarını sonsuza kadar zincirleyemezler. En güçlü diktatörler bile kendi yarattıkları korkunun içinde kaybolurlar. Mad Men, Wilcox, Malver gibi zorbaların unuttuğu şey de budur. Onlar mutlak güce sahip olduklarını sanırlar. Ama insanlık tarihi bize bir şey öğretmiştir. Her şey değişir. Her zulüm bir gün sona erer. Her baskı bir gün çözülür ve her susturulan ses bir gün yankılanır. Belki bugün sesimizi çıkartamıyoruz. Belki bugün sessiziz. Belki bugün karanlık içindeyiz. Ama unutmayın, gece ne kadar uzun olursa olsun sabah mutlaka doğar. Ve özgürlük her zaman yolunu bulur. Küçük bir hırsızsın sadece. Küçük mü? Küçük mü? İnsanların kendileri için düşünme zamanı geldi artık. Ve onlara yaptıklarının cezasını ödeyecek.